Herkese merhabalar. Photoshop kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Hınçer. Şimdi arkadaşlar videoda da ekranda da gördüğünüz gibi ne yapacağımızı anladınız. Bu videomuzda eldiven yapacağız. Biraz tarz bir eldiven. Yani bir nevi aksesuar gibi bir şey olacak. Özellikle giydim sizlere göstermek için ellerimde nasıl durduğunu görmeniz açısından. Şimdi çocuklarımız, gençlerimiz biraz daha tarz giyiniyorlar. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Biz de modaya uyalım dedik ve böyle bir eldiven hazırladım sizler için. Bu kuru kafa eldivenleri şöyle yaptım. Aslında kuru kafadan pantolon yapmışlar. Resimlerde, görsellerde gördüm bunu. Çok hoşuma gitti. Ben de bunu eldivene uyarlamak istedim bu kuru kafaları. Ve bu şekilde eldivenlerimiz oldu. Şimdi ben diğerini yapacağımızı bir de bordodan yaptım. Burada kıpkırmızı duruyor ama o kıpkırmızı değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu eldivenimiz bordo. Kuru kafalarını ikisinin de böyle krem yaptım. Dış cephelerini farklı renkler uyguladım. Tabii dileyen tam tersi de yapabilir. Mesela kuru kafayı bordo yapıp dış cephesini kremde yapabilir. Ben şimdi birini ördüm. İkincisini sizlerle birlikte öreceğiz. Bu sol elimiz. Elimize olan eldivenimiz. Biz sağı yapacağız şimdi. Solu da nasıl yapacağımızı ilerleyen dakikalarda size söyleyeceğim. Şimdi hemen kuru kafamızla örgümüze başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ipimi aldım. Hemen başlayalım. Şimdi ilk kuru kafamızdan başlıyoruz. Sonrasında etrafını yapacağız. Hemen ilk yapmamız gereken 20 tane zincir çekmek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gözlerinden başlıyoruz arkadaşlar. Hemen 20 zincirimizi uçuca bağlıyoruz. Bağlarken ilmek kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 zincirde bir diğerini yapıyoruz. Hemen yine aynı yerden yine ilmek kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Hemen bunun bir tanesinin içine devam eden halkanın içine giriyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Tam bunun içine 24 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Ben doldurayım arkadaşlar 24 sık iğneyi. Evet arkadaşlar 24 sık iğneyi doldurduğum halkamızın içine bir tane de tam ortasına 25.'yi yapıyoruz. 25.'yi yine ilmek kaydırma yöntemiyle yapıyoruz arkadaşlar. İlmeği kaydırıyoruz. Hemen bir zincir çekiyoruz. Tekrar bu halkanın içine giriyoruz. Şimdi bunun da içine yine 24 sık iğne yapalım.
ortaya geldiğimizde devam edelim. Evet arkadaşlar, 24 sık iğneyi doldurduk. Yine tam ortaya gelecek şekilde yine bir ilmek kaydırma ve bir zincir çekelim. Şimdi arkadaşlar hemen bu taraftan devam ediyoruz. Bir sık iğne ile devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 12. Şimdi bunu birebir yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü biraz karışık kuru kafamız. Bu yüzden beraber gidelim bunu. Şimdi 12 sık iğne yaptık. Arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyoruz. Ve bir ikincisini atlıyoruz. Şimdi buradan devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. 11.'imiz ortaya batıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada nasıl 12 sık iğne yaptık? Şimdi aynı işlemi burada da yapıyoruz. Yine burada da 12 sık iğne yapıyoruz. Burada bir atladığımız için 11'e düştü bu taraf. Burayı da burası bu ilk yaptığımız kısımla eşitlenmesi için tam 12 sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi bu tarafta yaptığımız gibi yine aynı şekilde yine bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. İlk sık iğneydi, ikinci sık iğne. Bu da tam ortaya gelene kadar 11 olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şimdi buradan yine uca kadar devam ediyoruz. Uca geldiğimizde eksiltme işlemi yapacağız. Şimdi hem bitişte hem başlangıçta eksiltme işlemleri yapacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı şeyler yapmayı seviyorum arkadaşlar. O yüzden bu da farklı olsun dedim. Yakında inşallah amigurumi yapacağım bir tane. Onun planını yapıyorum. İnşallah o da yakın.
Şimdi arkadaşlar 2 sık iğne kalıyor. Bir tanesini alıyorum, çekiyorum. Bir diğerini daha çekiyorum ve üçünü birden bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Evet. Yine dibindekini alıyorum. Yanındakini de alıyorum ve bitiyorum. Şimdi devam ediyorum. 1 2 saymaya bile gerek yok aslında. Yani bu şekilde devam edecek. Evet, bu kaçıncı sıramız oldu? İlk yaptığımızı saymazsak 2 üçüncü sıramızı gidiyoruz. Ve devam edelim. Bu şekilde. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı lütfen bekliyorum. Desteklerinize ihtiyacım var. Abone de olursanız çok sevinirim. Bir emek harcandığı için örnek alan arkadaşlar da hani bir zahmet abone de olurlarsa çok mutlu ederler bizi. Evet, şimdi evet yine en sonda yine 2 sık iğneyi alıyoruz tekrar. Bu şekilde 3 ilmek tığımda ve bir çektim, bir zincir geri dönüyorum. Evet, kaçıncı demiştik arkadaşlar? 1 2 3 herhalde. Hani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani insanlar şimdi yine aynı şekilde yapıyoruz. İnsanlar şimdi bizlerden faydalanıyor açıkçası. Ama yani bizlere bir faydası olacaklar diye de çok kişi bunu yapıyor. Gerçekten korkuyor. Ama neticede bizler burada bir emek veriyoruz. Yani her şeyinde tabii ki bir karşılığı var. Biz sizden para istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Ücretli değil, bir şey değil. Orada bir abone olmak çok zor olmasa gerek arkadaşlar. O yüzden bize tek desteğiniz beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olmanız oluyor. Yani herhangi bir ücret talep etmiyoruz, bir şey olmuyor. Biz de karşılığını bu şekilde almak istiyoruz. Bu yüzden sizlerden istiyoruz. Ama çok kişi abone olmadan, hiçbir tane beğeni, yorum bir şey yapmadan açıkçası yani üstümüzden faydalanmaya çalışıyorlar. Bu da hakka girer. Dolayısıyla anlarsınız ya. O yüzden alma verme dengesi diye bir şey var. Daha önce de söylemiştim. Bunu lütfen karşılıklı yapalım ki kimsenin kimseye hakkı geçmesin arkadaşlar. Evet, yine 3 ilmek doldurduk. Şimdi arkadaşlar 4 2 4 5. sırayı gitmişiz. Şimdi bakalım. 2 4 5. Evet. Geldik. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. 5. sıramızı da yaptık. Şimdi arkadaşlar bunu ben o kadar çok zaman oldu ki öreli, inanın sayılarını ben bile unuttum. Şimdi bir zincir çekelim. Şöyle yapalım. 1 2 yan taraftan aşağı doğru iniyoruz. İki kızım. 3 4 ve 5. 5 sık iğne ile aşağı doğru indim. Şimdi arkadaşlar açıkçası şimdi tekrardan sayarak yapıyorum. İnşallah birbirini tuttururum. Bu benim ellerime göre yaptım ben bunları. Yani şöyle söyleyeyim.
Oğlumun elleri açıkçası benim elimden daha büyük. 12 yaşında oğlum. Yani siz de çocuğunuza göre uyarlarsınız. Kuru kafayı aynı sayılarla da yapsanız olur. Dış kısmını artık kime yapacaksanız onun ellerine göre ölçerek yaparsanız daha sağlıklı olur. Şimdi ikinci sık iğnemi yapayım. Devam ediyorum. Üçüncü sık iğne. Dördüncü sık iğne. 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, 12 sık iğne yaptım. Tam karşı taraftaki gözün ortasına batıyorum. Bunu tam ortalayamadığınızda sık iğnelerden de anlarsınız. Bunu bir nasıl yapalım? İlmek kaydırma yapalım. İlmek kaydırma yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen yanına batıyorum. 1, 2, 3, 4, evet, 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım. Yine buradakiyle aynı oldu. Şimdi buradan yine yukarıya doğru 1, 2, 5'e tamamlayacağız yani. Buradakileri yine batamıyorum ama batamadığınız yere aynı yere de bassanız olur açıkçası. Ben de öyle yapacağım çünkü batamadım. 3, 4, aynı olsun arkadaşlar. Sık iğneler yan taraflarla karışıklık olmasın. 5. Şimdi arkadaşlar tekrar buradan yine bir ilmek aldım. Yine bir ilmek daha aldım. Yine bir zincir çektim. Yanından devam ediyorum. Biraz dediğim gibi karışık gelebilir sizlere de. Aynı şekilde yine eksilterek devam ediyoruz. İnanın şu anda tekrardan örneği çıkartıyorum. Çünkü çok uzun zaman oldu. Sayılarını da unuttum. Nasıl yaptığımı da unuttum. Şu anda bakarak yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah ötekiyle tuttururum birbirine. Tutmazsa da zaten video için yapıyorum. Neticede bu video kalıcı olacak. Unutulmayacak bir şey. Bu yüzden sorun değil. Sıkıntı hiç değil. Evet. Biraz kabarık oluyor. Kuru kafa. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi az kalıyor zaten. Burada da bir bitiş yapalım. Tam yuvarlansın. Evet. Şimdi aşağı doğru devam edelim. Bunun en zor kısmı kuru kafası. Onu da yaptık mı? Örneğin çıkarttık mı? Olay bitmiş oluyor. Aşağı doğru iniyorum. Evet arkadaşlar, şimdi geldik
dişlerimize. Şimdi evet, bakalım. Bütün sık iğneleri tamamladık. Aşağı doğru indik. Şimdi zincirimizin üzerine batalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 kere doladım. Bakalım bir. Evet, 2 zincir atlamışım. 2 kere doladım. Şimdi 1 2 atlıyorum. Hemen dişimin bir diğerini de yapıyorum. Tam 4 kere de çıkaracağız arkadaşlar. Evet. Şimdi arada yine bir zincir çekelim. Bakalım bir zincir mi çekmişiz? Evet, bir zincir çekmişiz. Yine 2 kere doluyorum. 1 2. Yine battım. İkişer zincir arayla yapıyoruz arkadaşlar. Evet, 3. dişim olmuş oldu bu. Şimdi yine bir zincir daha. İlmeğimi doladım. 2 kere doluyoruz. Unutmayalım. 4. Evet, 4 kere de bunu çıkardım. 4 oldu. Bakalım 2. 2, 4, 6, 8. Evet. Şimdi 5. Bir zincir çekiyorum. Yine batıyorum. 5. dişim için. Yer kalmazsa birer zincir de batabilirsiniz. Onlar arada kayboluyor zaten. Şimdi arkadaşlar bir zincir daha çektim. Yine 2 kere doladım. Evet, 6.'yı yapıyoruz sanırım. 2 2 çok mu gittim acaba? Şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir zincir atlayıp birinde bir tane, birinde 2 tane, birinde bir tane, birinde 2 tane, bu şekilde de yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. O zaten örnekler dizildiği zaman onlar kapanıyor. Evet, yine 2'ye doladım. Evet, şimdi yine 4'te çıkarttım. Arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı çekmiştik acaba? 6. Şimdi şöyle yapıyoruz. Hemen dibine batıyoruz. Evet. Yine ipimi tam alamadım. Kaç var? 2, 2, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar, burada da yine ilmek kaydırmayla bunu bağlıyoruz. Evet. Şimdi evet, bağladık. Şimdi yine bir zincir çekelim. Benim kız delirdi burada. Koşturuyor. Benim de kafamı dağıttı. Evet, yine sık iğneyle kuru kafamızın, yani şu baş kısmına kadar devam ediyoruz. Çünkü burada aşağı inmiştik. 2 sıra oldu. Bunu da tam 2 sıraya tamamlayacağız. Tam baş kısmına kadar gelelim. Bakayım bir. İnanın unuttum. 3, 5. Evet. 2, 4,
5, 6, 7 olacak. Şimdi biz bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu sonuna kadar yapacağız. Şu kısma kadar. Ve orada bitireceğiz arkadaşlar. Tam dümdüz örelim. Benim kızı bir görseniz nasıl oynuyor burada. Cadalos kızım. Kafamı dağıttı benim olduğu gibi. Evet. Kuru kafamız bitti arkadaşlar. Hemen renkli ipimizi de hazırlayalım. Akabinde hemen devam edeceğiz. Tam şu tam köşe kısmında bitirmemiz yeterli olacak. Bunu da ilmek kaydırmayla bitirelim. Şöyle. Evet. İlmek kaydırmayla bitirdik arkadaşlar. Şimdi ben bunu keseceğim. Makasımı da almamışım. Onu keseceğim. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen renkli zemin kısmına devam edeceğiz. Ondan öncesi ben size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir güzellik var mı? Bir görün istedim. Bakın nasıl uyuyor. Kuzucuğum benim. Bu uyuyan, o çıldıran onun kızı. Daha önce de merak etmişti arkadaşlar. Bu yüzden göstermek istedim. Ben hemen renkli iplerimi alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, renkli ipimizi de aldık. Şimdi hemen devam edelim. Bir tane zincir atalım. Yani bir düğüm yapalım ipimize. Şimdi bitirdiğimiz yerden başlayalım. Tam en köşesinden arkadaşlar. Hemen 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Hemen aynı battığımız yere üçlü trabzan yapıyoruz. Tam 3 tane. 2 ve 3. Köşelerde aynı yere 6 trabzan yapıyoruz. Arada sadece 2 zincir olarak. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. Tam 3 tane üçlü trabzan daha yapacağım. 1, 2 ve 3. Şu şekilde arkadaşlar arada 2 zincir olarak şimdi devam ediyoruz. Yine 1, 2 zincir çekiyoruz. Tam şu kısma kadar şöyle göstererek ben eldiveni size yapmak istiyorum. Tam şu dişe gelene kadar yan kısma 1, 2, 3 tane 3 trabzonlu 3 tane yapıyoruz. 3 motif diyeyim ben size, o şekilde anlayalım. Yan tarafına yapalım. Şimdi onu da ayarlayalım hemen. 1, 2 tane ayırayım. Evet. 2 tane sık iğne atladım. 1, 2, 3. Evet. 3 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi yine 1, 2. Şimdi 1, 2 tane sık iğne atladım. Yine denk gelmiyorsa eğer hani bir tane de atlayabilirsiniz. Yalnız 3 motif yapacağız. 2 ve 3. Birinci motifim, ikinci motifim. Şimdi üçüncü motifimi yapıyorum.
Burada bir tane atlayacağım mesela. Arkadaşlar. 2 ve 3. Tam 3 motif yaptık. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Evet, şimdi arkadaşlar tam dişle yüz arasına bir motif daha yapacağız. Yani şu kısmı, dişin başladığı kısmı yine 2 zincir çekelim. 2 zincir çektim. Tam köşeye arkadaşlar. Hatta şöyle yapacağım. Tam battığım yere yapacağım. Böyle sanki biraz ortada kaldı gibi. Evet. Dördüncü motifi tam dişle yüz arasında olan kısma yapıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar yine 2 zincir çekeceğiz. Şimdi tam dişin uç kısmına şu şekilde bunu ikili motif yapacağız burada. Evet. Hep üçlü trabzan olacak. İki. Motiflerimizde 3 trabzan. Evet, 3 trabzan yaptım. 1 2. 2 zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. 1 2 2 ve 3. Gördüğünüz gibi köşeye de 2 motifli yaptım şu şekilde. Göstereyim. Şimdi tam diş üstüne de 2 motif yapacağız. Evet, 1 2 zincir çektim. Tam ortalayalım arkadaşlar. Şu şekilde bir tane buraya yaparım, bir tane de buraya yaparım diye düşünüyorum. Evet, ikinci motifimi, ilk motifimi yapıyorum. 2 motif yapacağız demiştik. Bir, iki zincir çektim. Bir tane daha motif buraya. Evet, 2 motif yapıyormuşuz araya. Evet, ikinci motifimi de yaptım. Şimdi yine köşeye ikili motif yapacağız. Aynen burada yaptığımız gibi. 1 2 zincir çektim ve hemen tam köşeye batış yapıyorum. Evet. Yine 3 trabzan, üçlü, 2 ve 3. Yine 2 zincir çekeceğim. 1 2 ve aynı yere bir motif daha yapacağım. 2 ve 3. Bu şekilde. Şimdi yine 2 zincir. 1 2 tam köşeye bir motif daha. Yani dişle surat arasına bir motif daha yapacağım. Ben de öyle bir sıkıyorum ki şunları bir daha giremiyorum arkadaşlar. Evet, birinci motifim bu. Birinci trabzanım. Hep trabzanlarımız üçlü olacak. Üçer adet üçlü trabzan. İki ve üçüncü trabzanım.
Yine 2 zincir. Aynı yere, pardon aynı yere değil. Buraya bir motif yapıyorduk. 3 tane de tam şu köşeye gelene kadar aynen bu taraftaki gibi aynı olsun, eşit olsun. Farklı olursa eş olmaz. Tam 3 tane daha yapacağım araya. Ta ki şu gözünün köşesine gelene kadar. Evet. Şimdi birinci motif diyelim. Bir sık iğne atlayabilirsiniz. 2 sık iğne atlayabilirsiniz. Önemli olan motiflerin sayısı arkadaşlar. Bu ortada kalacak. Bu süs zaten. Birbirini tutması gerekiyor. İki eldivenin de. İkinciyi de şuraya yapacağım. 2 ve 3. Evet, 3 motif oldu. 2 motif. Köşeyle birlikte 1, 2, 3, 4 tane yapacağım. Evet. Şimdi bir tane daha yapacağım. Evet, buranın da trabzanını bitirdim. Şimdi 1, 2. 2 zincir çektim. Yani 1, 2, 3, 4 motif oldu. Şuradaki köşeyle birlikte şununla 1, 2, 3, 4. Evet, hemen kafamızın köşesine geliyorum. Ve orada yine ikili motif yapacağım. 2 ve 3. Evet, 2 zincir daha çektim. Yine aynı yere 3 tane üçlü trabzan daha yapacağım. Köşeler 2 motifli oluyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Arasında 2 zincir çekerek tam 6 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi kafamızın en üst kısmına da şu iki köşe hariç 1, 2, 3 tane daha motif yapacağız. Bunun arasını 3 sık iğne yapalım. Evet. Bakalım 1, 2, 3. Şuraya yapacağım. Evet. İki zincir daha çekiyorum. Yine 3 sık iğne atladım. Evet. İkinci motifimi de yaptım. Evet, bir diğer motifimi de yine buraya yapıyorum. Üçer sık iğne atlayın arkadaşlar arasını. Evet. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum ve karşıdaki motifimin en başına, yani zincirle başlamıştı burayı. Evet. Çekiyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Şimdi bunların üstlerini bir sıra boyunca tam olarak düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yalnız bir dakika, şurada zincir çekmiyoruz. Onu da göstereyim size. Şimdi arkadaşlar, bu aralardan ilmek kaydırma tekniğiyle tam orta kısma kadar geleceğiz. Bakın, trabzanların üstünü
ilmek kaydırma tekniği yapacağız ve ortaya da bir tane gireceğiz. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi bunun üstüne 6 sık iğne, 6 trabzan yapacağız. Sadece arasında zincir olmayacak. Şimdi zincirle birlikte 6 yapalım. 2, 3. Hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar artık aralarda. Evet. 4, 5. trabzanımız. 6. trabzanım. Şimdi yine arada hiçbir zincir çekmiyoruz. Şu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Aralara ikişer trabzan, tepelerine 3 trabzan. Yani şimdi bu köşedekine yapmayacağız. Bu köşedekini doldurmuş olduk. Şimdi 6 trabzan yaptık. Şunun boş yere, evet, araya iki tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2. Şimdi bu trabzanlarımızda burada 3 tane trabzan, üstüne tam 3 tane trabzan yapacağız. 1, 2 ve 3. Yine araya gireceğim. 2 trabzan da yine ara yere olacak arkadaşlar. Evet. 2 tane de ara yere yaptım. Yine üstüne 3 tane yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar bunu çevreleyelim. Aynen gösterdiğim şekilde 1 motifin üzerinde bir motifte şimdi nasıl 3 tane trabzan var. Yine burada ikinci sırada hiç zincir çekmiyoruz aralarda. Trabzanların üstüne 3 tane motiflerin üzerine ara yerlere 2 tane çekiyoruz. Şu köşelere geldiğimizde bu 2 motifli olan kısımlarında arkadaşlar şu trabzanların üzerinden ilmek kaydırma tekniğiyle ortaya geliyoruz. Ortasına tam 6 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bunu tamamıyla böyle çevreleyelim. Başladığımız yere kadar gelelim. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, çevresini ördüm. Burada bir trabzan eksik yapmışım. Son 2 trabzanımı da yaptım. Tam çevresini döndüm. Şimdi arkadaşlar tam karşıya bağlantımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi tam böyle köşeye gelecek şekilde. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi bu üste geleceği için biz sağ eli yapıyorduk. Sağ elimizi yaptığımız için buradan bu tarafa doğru döndüreceğiz. Şu şekilde döndüreceğimiz için şu kısmı öreceğiz arkadaşlar. Bir diğerinde de bunu bu şekilde tuttuğumuzda yani ipi kopararak aynı şekilde yapacağız. Şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela bu burada bitti. Bir diğerinde de bunu buradan koparıp ipimizi bu tarafa bağlayacağız. Buradan devam edeceğiz. Yani şuradan bağlayıp bu şekilde devam edeceğiz. Sol tarafa döndürmek için. Şimdi burada ip koparmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi buradan bu şekilde zaten yolumuz devam edecek. Şimdi arkadaşlar tam düz olması için yani tam bu şekilde gelecek örneğimiz. Yani kıvıracağımız yer. Şimdi bunu ilmek kaydırmayla tam köşeye kadar, şu kısma kadar döneceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi tam köşeye geldim. Yani tam köşeye, şimdi burada tam köşelerde 6 trabzanımız vardı biliyorsunuz. Tam ortalasanız da yine olur. Şimdi arkadaşlar tam köşedeyim. Hatta yani
şöyle anlatacağım. Yani şurasıyla ördüğümüz kısım böyle düz olarak gidecek. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 2, 3. Yani tam ortasına kadar ilmek kaydırmayla geldim. Şimdi devam ediyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi böyle gidecek. Yani bir tane atladım sanırım. Tam dibine bir tane daha batıyorum. Bir trabzan daha yaptım. Şimdi düz olarak hiç zincir falan olmayacak aralarında. Dümdüz bir şekilde tabu uca kadar öreceğiz. Trabzan olarak. Şimdi ben en uca geleyim. Tekrardan anlayacaksınız zaten ne yapmaya çalıştığımı. Şimdi geleyim arkadaşlar şu uca kadar tekrardan anlatacağım. Tam uca kadar geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bu bir alt sıradakinde şu köşelerde 6 trabzan yapıyorduk. Şimdi onun tam yarısından başladık. Yani 3 trabzan bunu. Diğerlerini normal ördük. Aynen bu köşedeki de yine 6 trabzan vardı bir altta. Üstüne 3 trabzan yani tam böyle bu şekilde denk getirdik. Yani tam düz olarak gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu aynı şekilde geri dönüyoruz artık. Alt kısmını yapıyoruz. Elimizin iç kısmı olacak. Dönüyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bunu kaç sıra yapacağız? Hemen onu da söyleyeyim size. Şimdi burada bir sıra geldik. Bu ikinci sıramız benim döndüğüm. Sanırım 11 sıraydı arkadaşlar. Şimdi şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Doğru hatırlamışım arkadaşlar. Tam 11 sıra yapacağız bunu. Geri dönerek yapacağız. Yani çevrelemeyeceğiz. Yani bu şekilde çevre örmeyeceğiz. Sadece burasını bu şekilde trabzanlarla dolduracağız. Git gel olarak. Şu anda bu ilk yaptığımız sıraydı. Bu şu anda ikinci sıramızı yapıyoruz. Düz olarak tam 11 sıraya tamamlayacağız bunu. Buradaki trabzanların sayısını söylememe zaten gerek yok. Dediğim gibi siz kime yapılacaksa onun elini ölçerek yaptığınız için kendi sayınızla ilerleyeceksiniz. Unutmamak için arkadaşlar bir yere not edersiniz. Bir diğer tekini yaparken sıkıntı çıkmaz o zaman. Yani ay bunu kaç yaptıydım diye düşünmezsiniz. Yani önemli olan ikisinin sayısının birbirlerini tutması. Yani burada 3 olmuş 5 olmuş önemli değil. Bu ikisinin sayısının birbirlerini tutması. Şimdi tam 11 sıraya tamamlayalım bu şekilde örerek. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam 11 sırayı bitirdim. Üçlü trabzanlarla. Şimdi arkadaşlar hemen bunu 2 katlıyoruz. Ve şu ilmeğimi tam bu köşesinden içeriye alacağım. Şimdi birleştirme işlemine de başlıyoruz. Evet. Şimdi burada ilmek kaydırma tekniğiyle devam edeceğiz. Dileyen arkadaşlar buradan ipi koparıp dikebilir de. Artık herkesin kendi tercihine kalmış. Hiçbir trabzanımızı atlamadan şu şekilde arkadaşlar ilmek kaydırma tekniğiyle bunu birleştirdim. Toplamda ben sanıyorum şu arkadan sayalım bir 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 trabzan birleştirmişim. Yani ona göre hareket ediyorum. Bir diğerine göre hareket ediyorum.
Bu şekilde arkadaşlar bir önden alıyoruz. Bir de arkadakini alıyoruz. İlmeğimizi ikisinin arasından geçirip devam ediyoruz. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Bir önden bir de arkadan ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde dediğim gibi yani dileyen bunu dikebilir de. Hani ben biraz dikme işini pek sevmediğim için biraz kolaya kaçıyorum arkadaşlar. Şimdi sayalım bir. Parmak kısmımıza başlayacağız burada. 2, 4, 6, 8. Daha 4 tane daha birleştirdik mi? Evet, 9'uncuyu birleştiriyorum. Şimdi 10'uncuyu birleştiriyorum. 11. Bir daha sayayım da yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Bir tane daha birleştireceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen birleştirdim. 3 zincir çekiyorum. Evet, bunu arka taraf olarak düşüneceğim. Önden başlıyorum arkadaşlar. Tam 30 tane trabzan yapacağım. Lastik olacak parmağımız. Şu şekilde. Şimdi ilmeğimi alıyorum. Bir tane arkadan belini doluyorum. Bir tane de önden doluyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyorum. Tam 15 tane ön taraftan 15 de arka taraftan yapacağım. Toplamda 30 tane trabzan örmüş olacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Kaç oldu sayalım. 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Bir önden bir arkadan alıyorum. 12, 13, 14, ve 15. Şimdi hemen karşı tarafa atlayacağım. Tabii ki burada sayalım. Şimdi burada zincirle birlikte 15 olmuştu. Şimdi biz bunu da sayalım. 1, 2, yani en dibindekini de sayalım arka taraftan. 2, 4, 6, 8, pardon yanlış saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 15. Evet. Şu şekilde hemen dönelim. Arkadaşlar buradakine batacağız bu sefer. Şu şekilde 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi en son geriden mi yapmışız? Önden yapmışız. Bunu geriden alıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar önden devam edelim. Şimdi bir daha arkadan. Yine önden. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu birleşecek. Birleştiği zaman bu bunun devamı olarak olmuş olacak. Şurasını zaten birleştireceğiz. Bilekteki lastiğini yapacağız. Şimdi bunu bu şekilde devam edelim. Bu şekilde şu uca kadar geleyim arkadaşlar, devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi zincirimi geri olarak sayıyorum. Yani geriden aldığım trabzan olarak sayıyorum. Sıralamasına dikkat edin. Tekrar. Yani şimdi bunu geri olarak saydığım için bu en sondakini üste bitirmiş olmam lazım. Yani üstten örmüş olmam gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. İkinci sıramda yine önden ördüklerimi yine önden alıyorum. Arkadan ördüklerimi arkadan alıyorum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde gidiyoruz. Burayı, parmak kısmını bu şekilde döne döne devam ediyoruz. Bir diğer elimizde genelinde ip kopartmak zorunda kalıyoruz. Yani şimdi atıyorum mesela bu tarafta bitiyor. Mecburen bu taraftan ipi bağlayıp o şekilde örmek zorunda kalıyoruz. Bir diğerini, yani sol elimizi biraz ip kopartarak yapıyoruz. Yani yaptıklarım, yani mesela parmağı yapacağız. Bunu ip bağlayarak başlıyoruz. Yani buradan şimdi ben nasıl devam ettim? Bu şekilde maalesef denk gelmiyor. Bu şekilde arkadaşlar parmağımızı böylece bitirelim. Bir bilek lastiğimiz kalacak. Onu da parmağımızı bitirdikten sonra devam edeceğiz. Şimdi bunu dilediğiniz kadar tabii ki uzatabiliyorsunuz. Ben toplamda 4 sıra yapmışım arkadaşlar. Trabzan 1, 2, 3, 4 sıra yapmışım. Yani siz bunu biraz daha belki uzun isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Bu şekilde yapalım bunları. Sonrasında bilek kısmımıza geçeceğiz arkadaşlar. Parmak kısmını yapalım. Tam 4 sıra. Sonrasında dediğim gibi bileğe geçeceğiz. Ben bunu bir bitireyim parmağı. Bileği de birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, parmağı bitirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bilek lastiğimize başlayalım. Şimdi ilk önce bir düğüm atalım ipimize. Şimdi arkadaşlar bunu, şu başladığımız kısmı birleştireceğiz. Evet. Karşı tarafla. Az önce altta, pardon.
alt kısımda yaptığımız gibi yine ilmek kaydırma tekniğiyle bunu arkadaşlar şu içeriden alayım ben şunu. Yine o şekilde yanını birleştireceğiz. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde arkadaşlar yine aynen altta yaptığımız gibi ta ki bilek ölçünüze kadar bunu bu şekilde kıvıracağız. Döndüreceğiz yani. Şu bilek kısmımıza kadar. Şimdi ben saydım. Benim bilek kısmım 40 trabzan geliyor. Şimdi bu ipinizin inceliğine, kalınlığına göre de değişir sayılar. Bilginiz olsun. Şimdi mesela benim diğer yaptığım siyah daha büyük oldu. Aynı sayılarla bu bordoyla yaptım. Daha küçük oldu. O yüzden hani sayıları önemsemeyin. Sadece ne yaptığımı, nasıl yaptığımı bakmanız yeterli. Sayı kısmına gelince dediğim gibi yapacağınız kişinin el ölçüsüne göre sayı alın. Bir eldiveni kaç sayıları neyse onları bir yere not edin. Hani unutmamak babında. Unutmamış olursunuz. İkisi de birbirini tutar. Evet. Şimdi ben 40 trabzan olarak devam edeceğim. Sayacağım trabzanlarımı. Bu arkalar bu şekilde yan geliyor trabzanları. Bu yüzden bunda böyle. Şimdi ben 3 zincir size sadece göstermek için yapacağım şu kısmını. Bunu normal trabzan geçeceğiz. Yani lastikte yaptığımız gibi bir ön bir arka değil. Trabzan olarak devam edeceğiz. Bu şekilde. Yani ben şimdi önden 20 trabzan 20 trabzan önden 20 trabzan arkadan yapacağım. Yani toplamda 40 trabzanım olacak. Sizler dediğim gibi sizinki hani 50 olur veya 30 olur. Artık yapacağınız kişinin el ölçüsüne göre trabzan sayısına bu şekilde alacaksınız. Ama ilk sıramızı normal üstünden geçerek yapıyoruz. Arkadaşlar bunu sayarak gidelim. Neyse devam edelim. Ben devam edeyim. Şimdi kaç oldu? 5, 6, 7, 8. Biraz daha örmem gerekirdi aslında. Ama şimdi size göstermelik yapayım. Olmazsa ben sökeceğim tekrar sayısını. Çünkü bununla aynı tutturmam gerekiyor. 10. Hani karambole başladım şu anda. 11. İlk sıramızı böyle yapıyoruz. 12. 13. 14. 15. Şu arkasını göstermek için örüyorum arkadaşlar şu anda. 16. 17. 18. Aşağı yukarıda tutturdum sanırım. 18. Evet. Gerçekten de tutturmuşum. 19. 20. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet gerçekten tutturmuşum. 20. Şimdi buradan devam ediyorum. Bu trabzanlar yan yan gördüğünüz gibi 21 bir tane
uca yapıyorum. Bir tane ortaya 22, bir tane tekrar uca. Arasına giriyoruz yani 23. Şimdi yine devam ediyorum. 24. Bir uca, bir ortaya arkadaşlar. 25. Şimdi bunu ortadan yani trabzanın arasından giriyorum. 26. Lastik yapacağımız için düz bir sıra trabzan geçmek zorundayız arkadaşlar. 27, 28, 29. Evet, 30. Şimdi artık bilek kısmımızı toparlıyoruz. 32, 33, 34, 35. Devam ediyorum. 36. Yani bir trabzan eksik oldu. Bir trabzan fazla oldu. Araya 2 tane de batabilirsiniz. Çok önemli değil bunlar. Önemli olan sayısı birbirini tutsun. 38, 39 ve arkadaşlar 40. Evet. Şimdi hemen şu ilk başladığım zincir kısmıma geldim. Arkadan aldım tığımı. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bu zincirleri arka kısım yani arkadan olan trabzan olarak kabul ediyorum. İlkini önden yapıyorum. Evet. Şimdi yine Şimdi arkadan bir diğerini önden. Şimdi bu şekilde arkadaşlar aynen parmakta olduğu gibi bunu devam ediyoruz bileğimize. Bileğimizin uzunluğunda artık siz kendiniz yine göz kararı yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben kaç sıra yapmışım? Şimdi ilk ördüğüm trabzan sırasıyla normal trabzan örmüştüm. O sırayla birlikte 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapmışım arkadaşlar. O sırayla birlikte. Parmağımızda da öyle arkadaşlar. Bu ilk trabzan olan kısım yani ilk doladığımız kısım orayı da 1 olarak saydım. Yani 4 bileği de 5 yapmışım. Şimdi bunu da 5'e tamamlayalım. Bitmiş olsun eldivenimizde. Yani bitmiş olacak. Bir bitirelim tamamını bir görelim arkadaşlar. Eldiveni bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, kuru kafa eldiven tarifimiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Yeni bir video, yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.